Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa ve burası Fintech Analiz. Bugünkü videomuzda sizlere Funding Pips firmasını tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Eğer pro firmalarla ilgileniyorsanız, eğer bu konulara merakınız varsa ve aklınızda hangi fon firmasından ne gibi fonları almam gerekir gibi sorular varsa bu videoda tamamen bunlara cevap vereceğiz ve bunları Funding Pips'i tanıtarak yapacağım. Öncelikle kısaca Funding Pips'ten bahsedeceğim. Sonra challenge aşamalarını sizlere anlatacağım ve ardından nasıl hesabınızı alıp nasıl MetaTrader'a ya da MatchTrader'a bağlayabileceğinizi anlatacağım ve son olarak da aslında sizlerin en başta yapması gereken fakat en sıkıcı kısmı anlatmaya çalışacağım. Yani pro firmalardan fon alırken challenge aşamalarında ne gibi kurallar var, nelere dikkat etmeliyiz, Funding Pips'in kuralları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. O zaman siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben introya girerek videoya başlıyorum. İlk olarak kısaca Funding Pips'ten bahsedeyim. 2022 yılında Dubai merkezli olarak kurulmuş bir firma. Piyasadaki en köklü firmaya görece birazcık daha yeni sayılabilir. 195'ten fazla ülkede hizmet vermekteler. Geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını söylüyorlar. Yani bunlar nelerdir? Forex, emtia, metaller, kripto gibi seçenekleri var. Trade edebileceğiniz seçenekler arasında bunlar var. Kısaca Funding Pips'ten bu şekilde bahsedeyim. Çok fazla uzatmayayım bu girizgahı çünkü sıkıcı bir kısım. Hepimiz az çok ne olduğunu biliyoruz. Ben de sizin için araştırdım. Piyasadaki en güvenilir, en popüler firmalardan birisi ve ben sizlere bunu tanıtacağım. Başlamadan şunu belirteyim. Videonun açıklamalar kısmında benim Funding Pips'le olan işbirliğim çerçevesinde bir kayıt linkim bulunuyor. Bu linkten kaydolarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca siz de indirimli bir şekilde Funding Pips'e kayıt olmuş olacaksınız. O linke tıkladığınızda üye olacaksınız. Bilgilerinizi tamamlayacaksınız. Bunun detaylarıyla göstermeme gerek yok. Kişisel bilgilerinizi gireceksiniz. İsim, soyisim, telefon numarası, adres gibi bilgilerinizi gireceksiniz ve ardından Funding Pips adlı bu fon firmasına kayıt olmuş olacaksınız. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza gireceksiniz. Ben de hemen hızlıca hesabıma gireyim ve anlatmaya sonrasında devam edeyim. Evet, hesabımıza girdikten sonra karşımıza gelen ekran bu şekilde. Hesaplarımızın olduğu dashboard dediğimiz yani gösterge paneli dediğimiz ekran geliyor. Peki yeni bir hesap, yeni bir fon satın almak için ne yapmamız lazım? Hemen sağ üstte görülen meydan okuma satın al seçeneğine tıklıyoruz. Ve karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Bu ekrandan kendimize göre alacağımız bu fon hesabını konfigüre edebiliriz. Nasıl yani? Bir adımlı, iki adımlı veya hiç adım olmayan yani hiç deneme süreci olmayan bir hesap süreci seçebiliriz. Altında model seçeneği var. Funding Pips dediği modelde kar hedefiniz %8 varsayılan olarak geliyor. Eğer kar hedefinizi %10'a çıkarmak isterseniz eksi 40 dolar. Ödeyeceğiniz fiyattan bir 40 dolar düşeceksiniz. Tabii ki bu 100 bin dolarlık bir hesap için geçerli. Bir de bunun Funding Pips Pro kısmı var. Funding Pips Pro'da ne oluyor? Funding Pips Pro'ya tıkladığımızda kar hedefiniz %6'ya düşüyor. Tabii ki bunun oranında da zarar edebileceğiniz oranda maksimum drawdown limitiniz de %6'ya düşmüş oluyor. Yine iki aşamalı oluyor. Fakat burada kısıtlama %6'ya %6 şeklinde, bunu unutmayın. Funding Pips hesabında ise ilk aşamada %8, ikinci aşamada %4 veya ilk aşamada %10'u seçip ikinci aşamada %5 yapmanız isteniyor sizden. Pro'yu seçtiğinizde birazcık daha katı bir risk kuralı oluyor. %6'ya 6. İki aşamada da %6'ya ulaşmanız gerekiyor. Biraz daha aşağı inelim. Burada hesap boyutumuzu seçebiliyoruz. Hesap boyutunu seçtiğimizde hesap boyutumuza göre Funding Pips'e ödememiz gereken para değişiyor. Örneğin 100 bin dolarlık bir hesap şu anda 529 dolar olarak görünüyor. Bunu 10 bin dolara düşürdüğümüzde şurada görebilirsiniz 66 dolara düşüyor. 5 bin dolara düşürdüğümüzde ise 36 dolara kadar düşmüş oluyor. Yani buradan hesap büyüklüğünüzü, fon büyüklüğünüzü seçeceksiniz. Aşağıda ticaret platformunuzu seçeceksiniz. MetaTrader 5, MatchTrader 5 ve CTrader var. CTrader seçtiğinizde 20 dolarlık ekstra bir ücret ödemenizi istiyor. Ben daha önce hiç CTrader kullanmadım ve bu ücreti neden istediğini bilmiyorum. Çünkü farklı fon firmalarında CTrader'ı ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada neden CTrader'a 20 dolar istemiş bunu bilmiyorum. Bu parayı vermemize de gerek yok. Diğer platformlar bizim işimizi görecektir. Eğer MetaTrader 5 kullanmayı bilmiyorsanız kanalımda MetaTrader 5 nasıl kullanılır, nasıl işlem yapabilirsiniz bu gibi rehberler bulunuyor. O oynatma listesinin linkini de açıklamalara ekleyeceğim. Oradan MetaTrader 5'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Biz genel olarak Funding Pips'ten aldığımız hesaplarda, daha doğrusu ben MatchTrader kullanmayı tercih ediyorum. Bana arayüzü kolay geliyor, işletimi kolay geliyor. Aynı zamanda MatchTrader kullanırken TradingView görünümüne de erişebildiğim için bana daha rahat işlem alma imkanı veriyor ve ben daha çok seviyorum. O yüzden ben size MatchTrader özelinde anlatacağım. Fakat MetaTrader olarak aldığınızda da nasıl hesabınızı bağlayabileceğinizden kısaca bahsedeceğim. MetaTrader 5 eğitim videosuna gittiğinizde de bunu rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdi kendimize göre bir örnek fon alımı yapalım. Yani nasıl alım yapıldığını sizlere göstereyim. Sonrasında kurallar ve dikkat etmemiz gereken şeylere girelim. Örneğin ben bir hesap alacak olsaydım
tercih edeceğim şey genel olarak 2 adımlı bir hesap olurdu. Funding Pips Pro'yu tercih ederdim ben. %6'ya 6 2 aşamalı olmasını isterdim. Eğer risk yönetiminizi buna göre uygularsanız %6'ya düşmesinin çok da bir ehemmiyeti yok aslında. Önemli olan şey sizin risk yönetiminizi kendinize göre nasıl uyguladığınız. Bu arada şundan da bahsedeyim. Funding Pips Pro'yu seçtiğinizde Funding Pips hesaplarına göre daha uygun bir ücret ödüyorsunuz. Çünkü şartları takdir edersiniz ki diğerine göre daha zor. Çünkü diğerinde ilk aşamada %8, ikinci aşamada kar hedefiniz yarıya düştüğü için burada birazcık daha kolay. Funding Pips Pro'da birazcık daha zorlandığınız bir durum karşınıza çıkacak. O yüzden Funding Pips Pro seçerseniz ödemeniz gereken miktar daha az oluyor. Daha uyguna gelmesi adına ben Funding Pips Pro'yu seçtim. Bir de bahsetmediğimiz şey ticaret kurallarını özelleştirin diyor. Bu kısımdan da size bahsedeyim. Bu kısım eğer fonlu hesaba ulaşırsanız kar döngünüzü ne şekilde çekebileceğiniz hakkında. İster haftalık çekersiniz, ister de günlük çekersiniz. Bunu kendinize göre belirleyebilirsiniz. Fakat burada tek bir şart var. Günlüğü seçtiğimizde hemen aşağıda şunu görüyorsunuz. Ödüller her gün talep edilebilir. Bu döngü değerlendirme aşamasında birinci ve ikinci aşamada %35 tutarlılık kuralı sağlayacaktır. Ana hesapta tutarlılık kuralı yoktur. Şimdi bunu anlamamış olabilirsiniz. Ben size bunu anlatayım. %35 tutarlılık kuralı ne demek? Yani sizin her aşamada ulaşmanız gereken %6'lık hedefe tek bir işlemle ulaşamayacağınız veya iki işlemle ulaşamayacağınız anlamına gelir. Tek bir işlemle ulaşsaydınız tutarlılığınız %100 olurdu. Yani tek bir işlem sizin tutarlılık oranınızı %100'de tutardı. İki işlemle gitseydiniz 100'ü 2'ye bölelim, tutarlılık puanınız %50 olurdu. 3 işlemle gittiğimizde ne olurdu? %33 olurdu. Dolayısıyla bizim ulaşmamız gereken %6'lık hedefe 3 kademede ulaşmamız gerekiyor ki %35'in altında bulunabilsin. %35'in altını sağladığımız takdirde günlük kar çekimi hedefine ulaşabiliriz. Yani fonlu hesaba geçtiğimizde günlük payout çekimi avantajına sahip olabiliriz. Bu da şu demek, %6'lık hedefinizi her bir gününüzde, her bir karlı gününüzde %2-2-2 tamamlarsanız %35 tutarlılık kuralının altında kalırsınız ve günlük kar çekme hakkına sahip olabilirsiniz. Bunu her iki aşamada da sağlamanız gerekiyor. Her iki aşamada da %6'lık hedefiniz var. Her iki aşamada da %35'lik tutarlılık puanının altında olmalısınız ki günlük payout çekme hakkına sahip olabilirsiniz. Eğer sürdürülebilir bir risk yönetimiyle bu fonunuzu yönetmeyi düşünüyorsanız bence zaten çok zor olan bir şey değil. 3 günde geçmek de gayet bence rahat bir şey. Ben bunu tavsiye ederim. Günlük çekmeyi ve size %35'lik tutarlılık kuralına uymayı tavsiye ederim. Zaten çok fazla kural var. Bunu da kendime kural olarak almak istemiyorum. Ben karlarımı haftalık da çekerim derseniz, benim için sorun olmaz derseniz haftalığı da seçebilirsiniz. Bu arada bu tutarlılık kuralı %35'lik tutarlılık kuralı ilk iki aşama için geçerli. Fonlu hesaba geçtiğinizde herhangi bir tutarlılık kuralınız kalmayacak. Yani hangi işlemde ne kadar kar ettiğinizin bir önemi yok. Günlük olarak bu işlemlerde paranızı çekebilirsiniz. Bunu kendinize göre seçebilirsiniz. Bunu ben şimdilik günlük olarak seçiyorum. Aşağıdan hesap boyutumu seçtim. $5000 ve aşağıdan da ticaret platformumu seçeceğim. Ticaret platformumda Mesh Trader olarak işaretliyorum. Ve sonrasında ödemeye devam et seçeneğini tıklamadan önce burada aşağıdaki tüm şartları kabul ediyorum seçeneği var. Buna tıkladım ve gördüğünüz gibi $29'lık bir ödeme istiyor benden. Fakat bu aşamaya geçmeden önce sizlere bir uyarı yapmak istiyorum. Funding Pips firmasında ara ara etkinlikler ve indirim kodları oluyor. Şu anda da bir indirim kodu var. Ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Henüz alışveriş yapmadınız mı? Hello kodunu kullanın ve ilk alışverişinizde %20 indirim kazanın diyor. Yani siz benim verdiğim bağlantı koduyla kayıt olduktan sonra ilk hesabınızı oluşturduktan sonra bu şekilde hesabınızı seçeceksiniz. Burada ödemeniz gereken miktar çıktıktan sonra bakın şurada kupon kodunu girin diyor. Neymiş kupon kodu? Hello. Biz buraya Hello yazdığımızda bize bir indirim kodu uygulayacak. Bu $29'lık ödeyeceğimiz miktardan %20 azaltacak. Bakın gördünüz hemen şurada $5.80'lık bir indirim daha sağladı. Yani ortalama burada bizim ödememiz gereken tutar $23'lara kadar düştü. Bakın $5000'lık bir fona sahip olmak için $23'lık basit bir ödeme istiyor bizden. Bence gayet avantajlı bir durum. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ardından ödemeye devam et diyoruz. Ödemeye devam edemedik çünkü yukarıda fatura ayrıntıları diye bir kısım göreceksiniz. Buradaki bilgileri doldurmamız gerekiyor. Faturalandırma yapılabilmesi için. Hemen buraya tıklıyoruz ve buradaki bilgileri dolduracağız. İsim, soyisim, yaşadığımız ülke, fatura adresi, kendi adresinizi yazabilirsiniz. Şehriniz ve posta kodunuzu yazıyorsunuz. Ardından ödemeye devam et dediğimizde ödeme ekranına gidebileceğiz. Ben hemen buraları doldurayım ve ödemeye devam et seçeneğine tıklayayım. Orayı da size göstermiş olayım. Evet, fatura bilgilerini doldurdum ve ödemeye devam et diyorum. Gördüğünüz gibi karşıma böyle bir seçenek geldi. Burada isterseniz sol üstte kripto seçeneğini seçebilirsiniz. Kripto seçeneğini seçtiğinizde sizlere bir kripto cüzdan adresi verilecek ve siz kendi kripto cüzdanınızdan
bu cüzdana bir kripto gönderimi yapacaksınız. Ardından bu doğrulamalar gerçekleşecek ve hesabınız tanımlanacak. Size belirtilen 23.20 dolarlık burada size belirtilen kripto cüzdanına göndererek işleminizi tamamlayacaksınız. Bundan daha kolay var. Hemen yukarıda banka ve kredi kartı seçeneğini görüyorsunuz. Banka ve kredi kartı seçeneğini tıkladığınızda içerisinde yeteri kadar bakiyesi olan kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz, öde diyorsunuz ve kolayca bu hesabınız onaylanmış oluyor. Birkaç dakika içerisinde hesabınız tanımlanmış oluyor ve şuradaki hesaplarım sekmesine hesabınız gelecektir. Burada şu an devam eden bir yarışma hesabımız var. Bu önemli değil. Bu ücretsiz bir hesap. Aylık olarak katılabiliyorsunuz. Daha önceki videolarda bunu tanıttım. Eğer yayınlamadıysam daha sonraki videolarda tanıtacağım. Kanala abone olarak da bu ücretsiz yarışmalardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim. Ben sizlere daha öncesinden prop firmalar nedir, ne gibi kuralları vardır, nelere dikkat etmek gerekir gibi konularda çok önemli bir içerik hazırladım. Mutlaka ve mutlaka bu videodan sonra da o videoya giderek fon hesabınızı almadan onu da bir detaylıca dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bence orada anlattıklarım gerçekten çok önemli. Konuyu çok fazla dağıtmadan devam edelim. Hesabınız tanımlandığında burada hesabınızı göreceksiniz. Biz 5000 dolarlık bir hesap almıştık. Hemen buraya bir tane daha bunun gibi bir sekme açılacak ve 5000 dolarlık hesabınız tanımlanmış olacak. Hesap satın alma seçeneklerimiz böyleydi. Gelelim nasıl işlemler alabileceğimize. Hesabımızdan işlem alabilmek için burada bize tanımlanan hesaba tıklıyoruz. Şu an yarışma hesabı fakat hesap bağlamak için nasıl işlem alacağımızı göstermek için burada bunu kullanacağım. Size anlatmak için sağ üstte kimlik bilgileri seçeneğini göreceksiniz. Kimlik bilgilerine tıkladığımızda karşımıza bir ekran açılacak, bir sekme açılacak. Biz şu an MeshTrader'ı seçtiğimiz için, hesabımızı alırken MeshTrader'ı seçtiğimiz için burada kullanıcı adımız, yani bu siteye kaydolurken kullandığınız mail adresiniz, altınızda bir hesabınızın numarasını bulacaksınız, onun altında şifrenizi bulacaksınız, onun altında sunucunuz ve platform. Platform MeshTrader. Buradan MeshTrader'ı aç dediğimiz zaman bizi MeshTrader'ın ekranına gönderecek. Fakat buraya gitmeden önce şu şifrenizi kopyalamanızı istiyorum. Hemen yanında bulunan kare ikonuna tıklayarak bu şifrenizi kopyalayabilirsiniz. Ben şu anda kopyaladım. MeshTrader'ı açtığımızda bizden bir mail ve şifre isteyecek. Bu mail ve şifre FundingPips'e kayıt olurken kullandığınız şifre değil. FundingPips'e kayıt olurken kullandığınız maili gireceksiniz. Fakat şifre kısmına şimdi bu hesap bilgileri kısmında kullandığımız bu şifreyi kopyalayıp oraya yapıştıracaksınız. Bu şifreyi değiştirmeye çalışmayın. Sadece buradan açın. MeshTrader'ı açın dediğiniz anda direkt sizi MeshTrader ekranına aktaracak. Ben daha önceden giriş yaptığım için beni hatırladı ve direkt ekranımı açtı. Size dediğim gibi sizden mailinizi girmenizi ve ardından kimlik bilgileri kısmındaki bu şifreyi yapıştırmanızı isteyecek. Beni hatırla sekmesine tıklarsanız ve giriş yaparsanız ondan sonraki her girişinizde sizi hatırlayacaktır. Giriş yaptıktan sonra MeshTrader karşımızda açıldı. MeshTrader genel olarak böyle bir platform. Sağ üstte TradingView seçeneği var. Normalde grafik bu şekilde görünüyor. Siz sağ üstteki TradingView seçeneğini aktif ederseniz eğer TradingView görünümüne sahip olabilirsiniz. Analizlerinizi alışık olduğunuz TradingView görünümü üzerinden yapabilirsiniz. Peki işlem nasıl alacağız? Hemen kısaca onu göstereyim. Çok detaylara girmeyeyim. Eğer talebiniz olursa daha sonrasında detaylı bir MeshTrader eğitim videosu sizler için hazırlarım. Örneğin altında bir işlem alacaksak buradan hacmimizi seçiyoruz. Şu anda 0.01 lotluk bir hacmimiz var. Sağında ve solunda satın almak seçeneklerini görebiliyorsunuz. Buradaki satın almak ve satmak seçeneğine tıkladığımızda, yeşile tıkladığımızda long işlem açarız. Kırmızıya tıkladığımızda short işlem açarız. Tabii ki bunu market fiyatından açarız. Çünkü şu an mevcut olan fiyattan girmeyi düşünüyoruz. Eğer limit fiyattan girmek isterseniz de buradaki yeni emir seçeneğine tıkladığınızda sağ üstte bekleyen emirlere tıklıyorsunuz ve girmek istediğiniz fiyatı buraya yazabiliyorsunuz. Örneğin 3950 diyelim ve burada sizlere hemen örnek bir şekilde göstereyim. Zararınızı ve karınızı nasıl ayarlayabileceğinizi anlamanız adına burada 3950 dedim ve işlemimi 3940'da stop olsun. 3980'de de kar alsın diyelim. Burada görebilirsiniz 10 dolarlık bir zararımız olur, 30 dolarlık bir karımız olur. Buradan da kolayca ve basitçe her işlemde ne kadar zarar edip ne kadar kar edebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Genel olarak MeshTrader böyle. Dediğim gibi eğer daha sonrasında bu konuda bir talebiniz olursa MeshTrader'ı da detaylıca anlatabilirim. Şu an örneğin gördüğünüz gibi açık bir pozisyonum var yarışma hesabında ve devam eden bir işlemim var. Onu da aşağı tarafta görebiliyorsunuz. Şimdilik MeshTrader'ı kapatıyoruz ve hesabımızı nasıl satın alabileceğimizi, nasıl bağlayabileceğimizi ve platforma nasıl giriş yapıp işlem alabileceğimizi öğrendiğimize göre bence şimdi geçmemiz gereken en önemli aşamaya geçelim. Bir fonu satın almadan önce o sitedeki kurallar ve fon yönetimi hakkındaki bildirgeleri okumaya. Ben sizlere detaylıca bunları okuyacağım, anlatacağım. Siz de kendinize göre, kendinize uygun olan fonu
nasıl alabileceğinizi, hangi şartların size uygun olduğunu belirleyip ona göre fonunuzu alabileceksiniz. Ben bu konuda sizlere bir rehberlik edeceğim. Şimdi döndük FundingPips'in sitesine. Ben FundingPips'in challenge kurallarına daha kolay bir şekilde ulaşmak için şunu yapacağım. Hemen Google'a FundingPips Rules yazacağım. Yani FundingPips kuralları. FundingPips kurallar yazdığımda hemen yukarıda FundingPips kullanım koşulları, ticaret kuralları ve politikaları diye bir sekme çıkacak. Buna tıklıyoruz. Sizlere ben tek tek burada açıklayacağım, anlatacağım ne gibi kurallar var, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, seçeceğimiz fon hesabına göre ne gibi aşamaları var, bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle 2 aşamalı challenge hesaplarından başlayalım. 2 aşamalı hesaplarda ilk seçeneğimiz her şey disiplinle ilgilidir. Sizin acele etmenize gerek olmadığını ve sürdürülebilir bir şekilde trade etmeniz gerektiğini söylüyor. Burada çok önemli bir kural yok. İkincisi ticaret davranışı ve kuralları. Ticaret davranışı ve kurallarına geldiğimizde eğer siz 2 adımlı ve FundingPips modelinde bir hesap satın aldıysanız kurallarınız burada yazacak. Ben daha önceden bu kısımları okuduğum için önemli bölgeleri hemen hızlı sizlere anlatacağım. Önemli bölgelere değineceğim. Birinci aşamada kar hedefiniz %8. Eğer siz kendinize göre konfigüre ettiyseniz, hani ücretin biraz daha düşmesi için %10 yapabiliyorduk ya, veya %10, bu kar hedefine ulaşılmalı ve en az 3 işlem gününe sahip olmalısınız. Yani siz bu hedefe ulaşırken 2 adımlı hesapta FundingPips modelindeyseniz en az 3 işlem gününde buraya ulaşmalısınız. Tek günde ulaşamazsınız. 2 günde ulaşamazsınız, en az 3 işlem günü. Fazlası olabilir mi? Olabilir. Bunun bir sınırı yok. Fakat 3 işlem gününden daha az olmaması gerekiyor. Bunu bilin. Yani şunu yapmayın. Tek aşamada kumar oynuyormuş gibi birdenbire geçmeye çalışmayın. 3 günde geçeceksiniz. Bunu kafanızda planlayın mutlaka. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada da kar hedefiniz yarı yarıya düşüyor. Eğer %8'i seçtiyseniz ikinci aşamadaki kar hedefiniz %4. Eğer %10'lu kar hedefini seçtiyseniz ikinci aşamadaki kar hedefiniz %5 olacak. Yine bu hedefe ulaşırken de %5'lik kar hedefine ulaşırken de yine 3 işlem gününe sahip olmalısınız. Günlük kayıp limitiniz aşağıda belirtilmiş, maksimum %5'lik günlük kayıp limitiniz vardır. Maksimum günlük zarar yatırımcının her gün kaybetmesine izin verilen tutardır. Bu kural kapsamında öz sermaye ve bakiye arasındaki yüksek değer kullanılacaktır. Bu kural her gün başlangıç öz sermayesinin veya bakiyesinin %5'i olarak belirtilmiştir. Kural o günkü tüm kapalı pozisyonların toplamı ile elde edilen mevcut kar veya zarar sonucu olan günlük öz sermayenin maksimum günlük zarar limitine ulaşmaması gerektiğini belirtir. Günlük maksimum zarar her gün çift sıfırda sunucuda sıfırlanır. Yani her gece sizin günlük zarar limitiniz sıfırlanacak. Ve bu günlük zarar limitini belirlerken de hesabınızın bakiyesi büyükse bakiyesi veya o gün içinde işlem yaptınız ve işleminizi kapatıp kar aldınız ya, bu sizin öz sermayenize dönüştü. Öz sermayeniz hangisi daha yüksekse, bakiyeniz ya da öz sermayeniz, bunun üzerinden baz alınarak bir sonraki gün kayıp limitiniz %5 olarak belirlenecek. Burada size bunu anlatmaya çalışıyor. Birazcık terimsel bir dil olduğu için böyle sadeleştirmeye çalışıyorum. Maksimum kayıp limiti, maksimum zarar limiti, öz sermayenin veya bakiyenin az önce bahsettiğim mevzu altına düşmeyeceği tutardır. Bu kural başlangıç hesap büyüklüğünün %10'u olarak belirtilmiştir. Örneğin yatırımcının 100.000 ABD doları tutarında bir hesabı varsa maksimum zarar limiti %10 ise öz sermayesi veya bakiyesi hiçbir zaman 90.000 doların altına düşemez. Yani sizin bakiyeniz 90.000 doların altına düşemez. Aynı zamanda bir işlemdeyseniz de bu işlemin içerisinde 89.000 dolarlara uğramaması gerekiyor. Anladınız mı? Oralara hiç düşmemeniz gerekiyor. Risk yönetiminizi buna göre yapmanız gerekiyor. Düşebileceğiniz bakiyenizin veya öz sermayenizin düşebileceği tutar 90.000 dolar oluyor. Eğer 100.000 dolarlık bir hesabınız varsa bunu kendi hesap boyutunuza göre hesaplamalı ve analiz etmelisiniz. Buna göre işlem yapmalısınız. Aynı zamanda gösterge panelinde zaten bunlar gösteriyor. Size o kısmı da göstereceğim. Hafta sonu boyunca haber ticareti ve tutma. Hafta sonu boyunca işlemlerinizi açık bırakabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapayım. FundingPips'te hafta sonu piyasalar kapalı oluyor. Yani hafta sonu herhangi bir işlem alamıyorsunuz. İşleminizi kapatamıyorsunuz veya emrinizi değiştiremiyorsunuz. Hafta sonu piyasalar tamamen kapalı, işlemler tamamen kapalı. Bu kripto piyasası için de geçerli. Bitcoin özelinde de hafta sonu herhangi bir işlem yapamazsınız. Bunu bilmenizde fayda var. Ana aşama sırasında diyor, ana hesapta işlem haberlerine seçilen ödül döngüsüne bağlı olarak izin verilir. Ana aşamaya ulaştığınızda, yani challenge aşamalarını geçtiğiniz aşamada
6. bölümde açıklandığı gibi tercih ettiğiniz döngüyü seçebilirsiniz. Hani size günlük ya da haftalık demiştim ya, kar döngünüzü seçebiliyorsunuz. İsteğe bağlı salı ödeme günü, 2 haftada bir veya aylık ödül döngüsü vardır. Burada size küçük bir bilgi vereyim. Eğer günlük olarak karınızı çekmek isterseniz elde ettiğiniz karın %60'ını elde edebilirsiniz. %60'ını çekebilirsiniz. Geri kalanı şirkete kalır. Eğer haftada bir çekmek isterseniz %80'ini çekebilirsiniz. Örneğin 1000 dolarınız varsa 800 dolara çekebilirsiniz. Eğer 2 haftada bir karınızı çekmek isterseniz bu durumda %90'ını çekebilirsiniz. Diyelim ki 1000 dolarınız varsa bunun 900 dolarını çekebilirsiniz. 100 doları şirkete kalır. Veya daha uzun bir döngüyle aylık olarak bu çekim işlemlerinizi yapmak isterseniz karınızın %100'ünü çekebilirsiniz. Fakat bu durumda da ayda bir defa çekim yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bundan bahsetmek istedim. Usta aşamasında isteğe bağlı ödül döngüsü. Talep üzerine ödül döngüsü ile master hesabınızda haber etkinlikleri üzerinden işlem yapmanıza olanak tanır. Yani siz fonlanmış bir hesaba sahip olduğunuz zaman haber ticareti yapmanıza izin verdiğinden bahsediyor. Burada uzun bir şekilde az önce size haftalık, günlük, aylık karınızı nasıl çekebileceğinizi anlattım ya. Şu kısımda tamamen onu anlatıyor. Eğer günlük çekersen şu kadarını, haftalık çekersen şu kadarını diye anlatıyor. Buraya girip tekrardan siz de okuyabilirsiniz. Haber ticaretinin kurallarından bahsediyor. Bunları da burada okuyabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Belki de uzattım bilmiyorum. Ama bunları bilmeniz lazım. Zaten bu kısmı bilerek sona bıraktım. Çünkü gerçekten bir fon almayı düşünüyorsanız bu kısımları dinlemeniz çok önemli. Evet, sıkıcı bir kısım ama bilmeden almak da gerçekten yani bir miktar nasıl söyleyeyim, yapılmaması gereken bir şey. Kötü bir tabir kullanmıyorum ama yapılmaması gereken bir şey. En altta da ticaret stratejinizden bahsediyor. İstediğiniz gibi işlem yapın. Bir EA kullanın. EA'nın ne demek olduğundan sizlere prop firmleri anlattığım videoda bahsetmiştim. Kısaca tekrar bahsedeyim. EA Expert Advisor demek, yani MetaTrader 5 üzerinden kurduğunuz işlem botları demek. İşlem botları kullanabilirsiniz. Haberler sırasında işlem tutabilirsiniz. Hafta sonu boyunca işlem tutabilirsiniz. Kaldıraç oranınızın izin verdiği ölçüde lot büyüklüklerinde işlem yapabilirsiniz. Ancak kaldıraç oranının izin verdiği ölçüde. Boşluk ticareti, yüksek frekanslı ticaret, sunucu spamı, gecikmeli arbitraj, toksik işlem akışı, hedging, uzun kısa arbitraj, ters arbitraj, tick scalping, sunucu çalıştırma, ters hesap ticareti, bunların hepsi yasaktır. Şimdi tek tek bunları size anlatmalı mıyım bilmiyorum ama boşluk ticareti piyasaların yüksek hareketlere sahip olduğu durumlarda aralarda gap'ler bırakır ama bu gap'ler çok küçük yerlerdir. Bu küçük yerlerin ticaretini yapmanız yasaktır. Muhtemelen birçoğunuz bunu zaten yapamazsınız. Bu çok profesyonellerin sahip olacağı bir şey. Yani burada bahsettiği şeyler aslında böyle bu işin birazcık nasıl diyeyim çakalı olmuş kişiler vardır ya, onların yapabileceği şeyler. Bunu siz yapamazsınız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Zaten bilmiyorsunuzdur da. Burada belki yapmayı düşündüğünüz şey hedging olabilir. Yani aynı anda hem kısa pozisyon hem uzun pozisyon açarsınız ve fiyatlar hangisi yönünde giderse ondan kar alırsınız. Diğer pozisyonunuzu kapatırsınız. Böylelikle riskinizi minimuma düşürürsünüz. Fakat bu durum, bu hedging pozisyonları fon şirketlerinin hiçbirinde yapamazsınız. Bunu bilmeniz faydanıza. Arbitraj zaten borsalar arası ucuzdan alıp pahalıya satmak demek. Burada yapabileceğinizi düşünmüyorum. İşte tick scalping dediği şey böyle hani Instagram'da veya TikTok'ta görürsünüz ya, böyle tık 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 işlem alırlar, sonra tık 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 kapatırlar. 1 dakika 10 saniye bile sürmez işlemleri alıp kapatması. Bunu yapmanız yasaktır. Yani kısacası burada bahsettiği çakallıklar zaten beni izliyorsanız, bu videoyu rehber olarak izliyorsanız sizin yapabileceğiniz şeyler değildir. Tam bu noktada bir ara veriyoruz. Çünkü eşim bana kahve yapmış. Onu içeceğim şimdi. Bir yandan size anlatayım, bir yandan da kahvemi yudumlayayım. Aşağıda zehirli ticaret akışı diye bir seçenek var. Toksik ticaret, pervasız işlem alma, dürtüsel davranış gibi seçenekler var. Burayı çok uzatmayacağım. Ben daha önceden okudum, ne olduğunu biliyorum. Sizlere basitçe anlatayım. Herhangi bir stratejiniz olmadan saçma sapan yerlerde saçma sapan işlemlere giriyorsanız, sürekli işlem açıp kapatıyorsanız, fiyatların nerede olduğuna, nasıl bir strateji uyguladığınıza bağlı olmaksızın, kimi zaman yüksek riskli işlemlere, kimi zaman düşük riskli işlemlere giriyorsanız, böyle saçma sapan hareket ediyorsanız açıkçası sistem bunu algılıyor ve sizin herhangi bir sisteminiz olmadığını, sadece bir kumar davranışıyla fonu geçmeye çalıştığınızı algılayabiliyor. Bunu yapmanız temel olarak yasaktır. Bundan bahsedeyim sizlere. Aşırı risk alma ve aşırı kaldıraç kullanımı. Örneğin sizin günlük kayıp limitiniz %5 ya. Siz çok yüksek risklerle çok küçük bir alanda bu %5'lik limiti tamamen doldurursanız bu çok yüksek risk alma anlamına geliyor. Sistem sizden bunu istemiyor. Sistemin sizden istediği şey sürdürülebilir bir risk yönetimiyle
iyi bir trader olduğunuzu ispatlamanız. Aşağıda hesap büyüklüğüne göre maksimum lot maruz kalma limiti belirtilmiştir. Yalnızca 2 adımlı ana hesaplar için geçerlidir. Örneğin 25.000 dolarlık bir fonunuz varsa en fazla 10 lotluk bir işlem açabilirsiniz. Daha fazla lot alamazsınız. Minicik bir alanda 50 lotluk bir işlem alıp çok yüksek kar elde edemezsiniz. Bundan bahsediyor. 50.000 dolarlık bir hesapta en fazla 20 lot, 100.000 dolarlık bir hesapta en fazla 40 lotluk bir işlem alabilirsiniz. 5.000 ve 10.000 dolarlık 2 adımlı master hesaplarında herhangi bir sınırlanma uygulanmamaktadır. Fakat yine de sizlere 5 lotluk, 10 lotluk işlemleri açmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bence çok riskli. Bunları yapmamanız gerekiyor. Bir fon yönetirken risk yönetimine muhakkak ve muhakkak riayet etmelisiniz. Hemen sayfanın aşağısında kumar davranışından bahsediyor. Sizlere az önce bahsettiğim şey. Tek bir işlemle küçücük bir alandan yüksek kaldıraç kullanarak veya günlük kayıp limitinizin tamamını kullanmaya yönelik hareketlerde sizi kumar davranışına sahip olduğunuz gerekçesiyle diskalifiye edebilirler. Hesabınız patlayabilir. Bunu yapmayın mutlaka. Aşırı ticaret yine az önce bahsettiğim. Gün içinde çok sık işlemlere girip çıkarsanız, çok fazla işlem alırsanız, saçma sapan hareketlerde bulunursanız bu da diskalifiye sebebi. Arbitrajdan bahsetmiştim. Bunu zaten dediğim gibi biliyorsanız zaten beni izlemiyorsunuzdur. Arbitrajı biliyorsanız. Kötü para yönetimi, çok riskli hareketler yapıyorsanız, hesabınızı patlatmaya yönelik çok büyük riskler alıyorsanız, saçma sapan hareketler yapıyorsanız yine dediğim gibi bunu kötü para yönetimi içerisine alıyorlar. Burada size kurallardan bahsediyorum ama korkmayın. Eğer normal bir tradersanız, normal bir stratejiniz ve risk yönetiminiz varsa, normal şekillerde işte kendi stratejinizle trade yapmaya çalışacaksanız bunların hiçbirine muhtemelen zaten girmeyeceksiniz. Hesabınızda bunları yapmadığınız için patlamayacak. Bunlar işin birazcık çakallıkları. Ticaret araçları sekmesine gelelim. Ticaret araçlarında bizlere hangi piyasalarda ne gibi kaldıraçlar kullanacağımızı söylüyor. Forex piyasalarında mesela USD dolar paritesi, USD Japon yeni paritesinde 1'e 100 kaldıraç oranında bakiyemizi kullanabiliyoruz. Metallerde yani altında, gümüşte 1'e 30. Endekslerde mesela S&P 500 gibi endekslerde 1'e 20 kaldıraç. Enerjiler mesela petrol gibi varlıklarda 1'e 10 kaldıraç. Kriptoda ise 1'e 2 kaldıraç kullanabiliyorsunuz. Bu maksimum kaldıraç oranlarınız en başından belirtilmiş ve hesabınıza zaten uygulanmış durumda oluyor. Bunu bilin. Hesap kimlik bilgileri. Burada şundan bahsediyor. Değerlendirme hesabı satın aldıktan sonra kimlik bilgilerinizi size gönderileceğinden bahsediyor kısa süre içerisinde. Ödüller sekmesine geldiğimizde burada ödül döngüsünden bahsediyor. Yatırımcılar her salı günü ödül talep edebilir. %60 ödül paylaşımı uygulanacaktır. Eğer her salı talep ederseniz. Günlük talep ettiğinizde de %60 uygulanacak. Belki az önce %80 diye söylemiş olabilirim. Aklımda öyle kaldı. Yanlış da söylemiş olabilirim. Burada detaylardan bahsediyor. Eğer 2 haftada bir kar paylaşımı isterseniz yani payout yani karınızı çekmek isterseniz %80. Eğer aylık olarak çekmek isterseniz de karınızın %100'üne erişebilirsiniz. Bakıyorum aşağısında herhangi bir şey var mı? Tutarlılık puanından bahsediyor. Ödül talep edebilmek için master hesabınızda %35 tutarlılık puanına ulaşmanız gerekir. %35 tutarlılık puanına ulaşmazsanız tutarlılık puanına ulaşana kadar işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Tutarlılık her ödülden sonra sıfırlanır. Burası aslında önemli. Diyelim ki siz challenge hesaplarını geçtiniz ve artık normal bir hesaba sahipsiniz. Kar çekebileceğiniz durumdasınız. Artık sizin fonunuz gerçek bir hesaba dönüşmüş durumda. Kar al talebi verebilmeniz için yine en başta söylemiştik ya %35'lik tutarlılık puanı. Yani sizin kar ettiğiniz en kazançlı gününüzün toplam karınızın %35'inden az olması gerekiyor. Bunun için ne yapmanız lazım? Örneğin şöyle yapabilirsiniz. 1000 dolarlık bir kar hedefiniz var. Buraya tek seferde gelirseniz bu 1000 doları çekemezsiniz. 2 defa da gelirseniz yine %50'lik bir tutarlılık puanınız olur. Yine çekemezsiniz. Fakat bu 1000 dolara 333, 333, 333 diye geldiniz diyelim. İşte bu durumda %35'lik tutarlılık puanının altında kalırsınız ve bu durumda karınızı istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Eğer bu orana yetişemezseniz ne yapacaksınız? İşlem yapmaya devam ettiğiniz ve kar etmeye devam ettiğiniz sürece tutarlılık puanı kendi kendine zaten azalacaktır. Bunu bilin. %35 tutarlılık kuralı da payout çekebilmeniz için bir şart olarak belirtilmiş. İşte bu yüzden sizlere bir fon satın almadan önce kuralları dikkatlice okuyun diyorum. Bu kuralları eğer buraya girip okumazsanız fonu satın aldığınızda bunları bilmeyeceksiniz. İşlem yapmaya başlayacaksınız. Biraz zaman geçecek. Kar almak isteyeceksiniz. Fakat karşınıza böyle bir şey çıkacak. Bu nereden çıktı şimdi diyeceksiniz. Çünkü en başında bilmiyordunuz. Veya hesabınızı patlatacaksınız. Aslında bir kuralı ihlal etmişsiniz fakat bilmeyeceksiniz. O yüzden bu kuralları okumanız çok önemli. Ölçeklendirme kısmı var. Siz başarılı olarak ilerlediğiniz sürece Funding Pips size çeşitli ödüller verecek.
Bu ödüller sizin hesap bakiyenizi büyütmek olabilir veya sizin günlük kayıp limitinizi arttırmak veya toplam kayıp limitinizi arttırmak olabilir. Tüm detaylar burada yazıyor. Video biraz belki uzun oldu. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Hesapların birleşimi, birden fazla Funding Pips'te hesabınız varsa, farklı maillerden bahsetmiyorum. Aynı mailin içinde aldığınız birden fazla fon varsa, biri 10 bin dolar, biri 25 bin dolar, bunları birleştirebileceğinizden bahsediyor. Geri ödemelere tıklıyoruz. Geri ödemelerde de şöyle bir bilgi var. Değerlendirmeyi geçen tüm yatırımcılara dördüncü ödülleriyle birlikte ücretlerinin iadesi yapılacaktır. Yani siz challenge hesabını geçtiniz ve üst üste 4 defa kar almayı, kar çekmeyi başardınız. Hesabınızı patlatmadınız. Dördüncü karınızı çektiğinizde en başta ödediğiniz fon ücreti tekrar size iade edilecek. Yani bu fon ücretini tekrar alabileceksiniz başarılı olmanız durumunda. Hareketsizlik dediğimiz bir kural var. 30 gün boyunca işlem yapmazsanız hesabınız bloke olacak. Yani bir hesapta, bir fonda en az 30 gün arayla işlem yapıyor olmanız lazım hesabınızın patlamaması için. IP adresi kuralı var. Burada dilediğiniz IP adresinden sisteme bağlanabileceğinizi, burada herhangi bir kısıtlama olmadığından bahsediyor. Bazı firmalarda böyle bir kısıtlama var. VPN kullandığınızda bile sizin IP'niz başka yerden gittiği için hesabınız banlanabiliyor. Fakat burada böyle bir şey yok ama diyor ki sizi izliyoruz. Eğer şüphelendiğimiz bir durum olursa ekibimiz sizlerle iletişim geçme hakkına sahiptir. Yani sizle iletişime geçip gerçekten nerede olduğunuzu doğrulamak isteyebilirler. Bu hakta kendilerinde sahip. Kurallar kısmımız genel olarak böyleydi. Bu iki adımlı hesapta Funding Pips modeli için geçerliydi. Funding Pips Pro'da ne değişiyor? Funding Pips Pro'da değişen şey sadece her aşamada %6'lık kar hedefiniz. Yani birinci aşamada da %6, ikinci aşamada da %6 kar hedefiniz olduğu, iki aşamada da düşüş limitinizin yine %6 olduğu, günlük kayıp limitinizin ise %3 olduğu. Funding Pips Pro'da değişen şey aslında temel olarak bu. Diğer bütün her şey aslında aynı. O yüzden aynı şeyleri tek tek bir daha okumayacağım ve tek adımlı hesaplara geçelim. Tek adımlı hesaplarda ticaret davranışı kurallarına gelelim. Yine diğer bütün her şey aynı. Burada ilk aşamada sizden %10 kar hedefine ulaşılmalı ve en az 3 işlem gününe sahip olmalısınız. Bu işlem gününü anlatmıştık. Ulaşmanız gereken kar hedefi %10. Tek aşamalı hesaplarda maksimum günlük kayıp limitiniz %5 değil %3'e düşüyor. Çünkü bu tek aşamalı hesap. Siz kendinize göre kuralları ne kadar kolaylaştırırsanız şirket de kendi kurallarını bir o kadar zorlaştırıyor ki dengeyi sağlayabilsin. Bunu unutmayın. O yüzden buradaki kuralları fonu satın almadan önce okumanız gerekiyor. Ben şimdi sizin yerinize rehberlik edebileyim diye açtım ve sizlerle birlikte bu kuralları inceliyorum. Ne kadarınız bu kısma kadar gelip dinleyecek bilmiyorum ama eğer gerçekten bilinçli bir şekilde fon alıp yönetmek istiyorsan bu kısımları dinlemen ve anlaman gerekiyor. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Maksimum kayıp limitiniz az önce bahsettiğim gibi %6. Hafta sonu boyunca işlem tutma, diğerleriyle aynı. Master hesap aşaması, diğer her şey tamamıyla aynı. Burada sadece sıfır dediğimiz hiç değerlendirme aşaması olmayan hesaplarda kurallar birazcık değişiyor. Eğer bunu almayı düşünürseniz de burayı da sizin için anlatayım. Eğer sıfır aşamalı bir hesap satın alırsanız maksimum günlük kayıp limitiniz %3. Maksimum kayıp limitiniz %5. Yani %5 maksimum kaybedebilirsin. %3 de bir günde kaybedebilirsin. Kurallar biraz daha katılaşmaya başlıyor dikkat ederseniz. Aşağıda şunu belirtiyor. Hafta sonu ve haber ticareti sırasında bu sıfır aşamalı hesaplarda işlem yapamazsınız. Özellikle haber ticareti yapacaksanız etkilenen dövizde veya varlıkta 10 dakika önce ve sonra işlem yapamayacağınızı belirtiyor. Ve aşağıda %15 tutarlılık kuralına sahip olmanız gerektiği, bir kar elde edebilmek için, bir payout alabilmek için %15'lik bir tutarlılık kuralına sahip olmanız gerektiğinden bahsediyor. %15 tutarlılık kuralı ne demek? Daha önce %35'ten falan bahsetmiştik ya. Tabii ki %35 bunlara göre nispeten daha iyi çünkü 3 işlemde ulaşabileceğiniz bir yer. Fakat %15'e ulaşmanız için yaklaşık 7 işlem yapmanız lazım. Yani birbirine yakın seviyelerde 7 tane art arda işlem yapabilirsiniz ki kar çekebilirsiniz. 1000 dolarlık bir karı çekebilmek için, 1000 dolara ulaşmanız için tek seferde 1000 dolara giderseniz olmaz. Bunu 7 parçaya böleceksiniz ve her gün ortalama 150 dolarlık bir kar edebileceksiniz ki en sonunda 7 günün sonunda kar çekim hakkına sahip olabilirsiniz. Burada bir kuraldan daha bahsedeceğim. %1 maksimum risk kuralı var. Bu ne demek? Sizin açık olan işlemlerinizde hesap bakiyenizden stop koyduğunuz nokta var ya, hesap bakiyenizden %1 altında olabilir. Daha fazla aşağıda bir stop koyduysanız işleminiz sizin hesabınızı patlatabilir. Yani açık riskiniz, o an mevcut açıkta bulunan riskiniz bakiyenizin %1'inden fazlaysa, stop koyduğunuz miktarlar %1'inden fazlaysa hesabınız iptal edilir.
Peki şu durumda nasıl olur? Bir işlem açtım altında %0,5'luk bir risk aldım. Bir işlemde euro dolarda aldım. Orada da %0,6. İkisi de %1'e ulaşmıyor diye düşünüyorsunuz. Öyle değil. İki işlemini toplayacaksın. Bu topladığın iki işlemdeki senin zarar limitin %1'e ulaşıyorsa yine aynı şekilde %1 maksimum risk kuralını ihlal etmiş olursun ve sıfır aşamalı hesaplarda biraz patlarsın. Bir de minimum karlı gün sınırı var. Her 30 günlük dönemde en az 7 karlı güne ulaşmanız gerekmektedir. Zaten 7 karlı güne ulaşmanız gerekiyor ki %15 tutarlılık puanını sağlayabilirsiniz. Yani 30 günde sizin 7 karlı gününüzün olması lazım. Hafta sonlarını çıkıyoruz. 30 günden 8 günü çıkar, 22 gün kaldı. Bu 22 günün 7'sini karlı geçirmeniz lazım. Bu biraz zor bir şey. Çok profesyonelseniz belki tavsiye edebilirim. Hatta ben genel olarak sıfır aşamalı hesapları tavsiye etmiyorum. Çünkü kuralları sürdürülebilir değil ve çok 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 zor. Paranızı birazcık çöpe atmak gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden sıfır aşamalı hesapları sizlere önermiyorum. Benim önerdiğim hesap türü genel olarak 2 adımlı. 2 adımlıların içerisinde de Funding Pips Pro. Kurallar ve dikkat etmemiz gereken şeyler tamamen bunlardı. Sizlere bunu anlatmak istedim. Şimdi sizlerle birlikte şu değerlendirmeyi yapalım. Bir hesap alacağım. Yeni başladım. Bir risk yönetimi stratejim var. Kafamda belirledim. Ne gibi bir hesap almalıyım? Ya bir aşamalı hesap almalısın ya da iki aşamalı hesap almalısın. İki aşamalı hesap alacaksan, henüz yeni başladıysan şu pro kısmına girme. Belki buradaki risk yönetimini ilk aşamada yapamayabilirsin. İki aşamalı hesap alacaksan şu Funding Pips modeliyle %10 kar hedefi olan, ikinci aşamada da %5 kar hedefi olan model senin için ideal olabilir. Fakat bir fon hesabı satın almadan önce mutlaka ve mutlaka risk yönetimi ve stratejini kurguladığından emin olmalısın. Peki diyorsan ki ben daha önceden pro firmalara aşinayım, fon şirketlerine aşinayım, hangi fon hesabını satın almalıyım dersen benim önerim, kendimin de yapacağı şey iki aşamalı hesaplar. Çünkü burada gerek drawdown'unuzun statik olması, yani sizin geri çekilme limitinizin 10.000 dolarlık bir hesapta atıyorum %10 olan 9.000 dolarda sınırlı kalması, sizi takip etmemesi çok önemli. Kurallarının biraz daha diğerlerine göre nasıl diyeyim uygulanabilir olması sebebiyle, aynı zamanda fiyatının da uygun olması sebebiyle benim önereceğim hesap iki aşamalı ve Funding Pips Pro'dur. Evet, Funding Pips Pro'da her iki aşamada da kar hedefiniz aynı. Fakat şöyle düşünebilirsiniz. Funding Pips normal modelinde ilk başta %10 sonra %5 yapmamız gerekiyor değil mi? Topladığında ne oluyor? %13'lük bir hedefe iki aşamada ulaşman gerekiyor. Aslında Pro'da da şunu yapıyorsun. 6 artı 6, %12, %15 bile değil. Veya Funding Pips modelinde %8 kar hedefini koyarsan %8 artı %4 yapacaksın. %12 değil mi? Pro'yu seçtiğinde de bunu ilk aşamada da ikinci aşamada da %6 yapacaksın ve yine %12 olacak aslında. Burada önemli olan şey senin risk yönetimini ne kadar iyi bir şekilde sürdürdüğündür. Eğer en uygun şekilde bir fona sahip olmak istiyorum diyorsanız, biraz tecrübem var, risk yönetimini kafamda oturttum diyorsanız size önerdiğim hesap 2 adımlı Funding Pips Pro hesabı. Çünkü gayet uyguna geliyor. Fiyat olarak en uygun seçenek bu ve bunun üzerine bir de yukarıda size gösterdiğim Hello kodunu kullanırsanız, eğer hesabınız da yeni ise %20'lik bir hesaba sahip olabilirsiniz. Eğer eski bir hesabınız varsa da o hesaptan satın almak zorunda değilsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Aşağıda bıraktığım linkten siteye kaydolursunuz yeni bir maille. Yeni bir hesap oluşturursunuz. İlk defa sizin fon aldığınızı düşünür sistem ve buradaki Hello indirim kodunu kullanabilirsiniz. Bu anlamda 2 adımlı Funding Pips Pro'yu seçtiğinizde zaten fiyat düşük olacak. Bir de %20'lik indirimi kullanacaksın. Fiyat iyice düşecek ve senin elinde sürdürülebilir, şartları belli bir fon hesabı olacak. Bunun üzerinden kar edebileceksin. Son kez tekrarlıyorum. Funding Pips'e kayıt olabileceğin linki, kendi bağlantı linkimi açıklama kısmına bıraktım. Eğer bu açıklamalardaki linkten kayıt olursan sana bütün bu detayları anlatan ve seni aydınlatmaya çalışan bu kardeşine destek olmuş olabilirsin. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olarak da bana destek olabilirsin. Düşünce ve fikirlerini, aklına takılan bütün soruları da açıklamalar kısmında belirtebilirsin. Her biriyle tek tek ilgilenirim. Her birine tek tek cevap veririm. Emin olun. Asıl amacım dediğim gibi sizlere aydınlatmak, detaylı bir bilgi vermek ve sizlere bir rehber sunabilmekti. O yüzden bu videoyu oluşturdum. Umarım hoşunuza giden, umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Şimdilik bu kadar olsun. Farklı fon firmalarını tanıttığım ve rehberlik ettiğim değişik içeriklerde yine bu kanalda olacak. Onu da pro firmalar hakkındaki oynatma listeme giderek takip edebilirsiniz. Öyleyse daha da fazla uzatmıyorum. Fiyatlar ne olursa olsun karınız bol olsun diyorum. Hoşça kalın.